Adventure Time'ın masalsı atmosferi, renkli karakterleri ve çılgın maceraları arkasında derin, düşündürücü ve karanlık sırlar saklar. Ve bu sırların merkezinde neredeyse dizinin ana karakterleri kadar önemli bir figür yer alıyor. O da Prenses Jiglet. Prenses Jiglet dediğimiz bu karakter baktığımızda tatlı, nazik ve zeki. İlk bakışta yönettiği Şeker Krallığı'nı sevgiyle koruyan iyi kalpli bir lider gibi görünüyor. Ama hikayeyi biraz daha derinlemesine incelediğimizde karşımıza bir bilim insanının karanlık portresi çıkıyor. İsterseniz bu videoda Prenses Jiglet'in aslında sandığımız kadar masum olmadığını ve karakterin derin bir analizini yapalım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puan gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ne yaptık ki biz? Göstereceğim. Prenses Jiglet dediğimiz bu karakter Şeker Krallığı'nı kurmadan önce yalnızdı. Kendine bir aile yaratmak istemişti. Çünkü sevgiye ve bağ kurmaya ihtiyaç duyuyordu. Bilimsel zekasını kullanarak Şeker amca ve diğer aile üyelerini oluşturmuştu. Onlar da tıpkı Jiglet gibi zekiydi. Düşünebiliyor, kararlar alabiliyor, hatta zaman zaman Prenses Jiglet'in fikirlerine karşı çıkabiliyorlardı. Ancak zamanla bu durum Jiglet'in kontrol arzusuyla çelişmeye başlamıştı. Çünkü yarattığı bu aile ona itaat etmiyordu. Onun üstünde bir otorite kurmaya çalışıyordu. Bu durum Jiglet'te derin bir hayal kırıklığına ve travmaya yol açmıştı. Aile sıcaklığı arayışı yerini mutlak kontrol olan takıntıya bırakmıştı. Jiglet kontrolün elinden kaydığını fark ettiğinde bir karar aldı. Eğer bir toplum kuracaksa bu toplumun otoritesini asla sorgulamamalıydı. Ve böylece Şeker Krallığı doğdu. Renkli evleri, gülen yüzleri ve tatlı atmosferiyle masalsı görünen bir krallıktı. Ama bu krallığın temelleri mutlak kontrol ve sınırlı zeka üzerine kuruluydu. Jiglet halkını kendi elleriyle tasarlamıştı. Şeker insanlarının her biri onun zekasının sadece küçük bir parçasıyla yaratılmıştı. Ne daha fazlası ne de daha azı. Onları sorgulayamayacak, karşı çıkamayacak şekilde programlamıştı. Peki neden? Çünkü bu onun dünyasıydı ve o dünyada ikinci bir dahiye yer yoktu. Bu yüzden krallığın her köşesinde gözler vardı. Kameralar, algılayıcılar, gözetim sistemleri. Jiglet halkının her hareketini biliyor, her sözünü duyuyordu. Onlar gülümserken o arka planda her şeyi yönetebiliyor, şekillendiriyor, düzene uymayanları ise sessizce ortadan kaldırıyordu. Bu karanlık düzenin ilk kurbanlarından biri de Lemongrap olmuş. Lemongrap Jiglet'in farklılık arayışının bir ürünüydü ama çok geçmeden kusurlu olarak ilan edilmişti. Aslında onun tek suçu Jiglet'in kontrolüne boyun eğmemesi ve bağımsız düşünmeye çalışmasıydı. Bu yüzden sürgüne gönderildi. Yalnızlığa ve çöküşe mahkum edildi. Jiglet'in mükemmel düzenine uymayan herkes aynı kaderi paylaşmıştı. Peki bu bir diktatörlük müydü? İşin belki de en çarpıcı kısmı Prenses Jiglet'in kendi ölümünü bile planlamış olmasıdır. Evet, Prenses Jiglet ölümsüz değildi ve bir gün bu düzenin başsız kalacağını biliyordu. Bu yüzden yerine geçecek varisini kendisi tasarlamıştı. O kişi de Goliath'tı. Goliath, Jiglet'in zekasını taşıyan bir varlıktı. Güçlüydü, lider ruhluydu ve tıpkı Jiglet gibi düşünebiliyordu. Ancak bir fark vardı. Goliath Prenses Jiglet gibi davranmıyordu. Onun kurallarını olduğu gibi kabul etmiyordu. Kendi yöntemlerini geliştiriyordu. Onun gözünde halk yönetilmesi gereken bir kalabalıktı. Baskı, gözetim ve korkuyla. Çünkü Goliath onun her anlamda bir yansımasıydı ve bu yansıma kontrolden çıkmaya başlamıştı. Bu durum Jiglet için bir alarm ziliydi. Bunun üzerine Prenses Jiglet Goliath'a karşı başka bir yaratık yapmıştı. Yani Stormo'yu. Onu Goliath'a karşı koyması için hazırladı ve iki yaratığı sonsuz bir zihinsel savaşta kilitlemişti. Ne Goliath kazanabiliyordu ne de Stormo. Ve bu Prenses Jiglet'in bilinçli yarattığı bir kısır döngüydü. Kontrolü elden bırakmak istemedi. Tahtını devretmeye cesaret edemedi. Peki bu noktada sormak gerekiyor. Prenses Jiglet gerçekten iyi biri miydi? Dizide Finn, Jack ve diğer karakterler onun bu karanlık yönlerini zaman zaman fark ettiler ama asla tam anlamıyla karşı çıkmadılar. Çünkü o dışarıdan bakıldığında sevecen, adaletli ve tatlı bir liderdi. Ama bu onun gerçek yüzünü saklamaya yetti mi? Bence yetmedi. Gerçek şu ki Prenses Jiglet bir kurtarıcı değil, bir yaratıcıydı. Halkını sevdiği için değil, yönetmek istediği için yarattı.
O kendini tanrı gibi gören bir bilim kadınıydı. Deney yapıyor, sonuçlarını değerlendiriyor ve işe yaramayanları siliyordu. Düşündüğümüz zaman Şeker Krallığı bir ütopya mıydı yoksa şeker kaplı bir distopya mı? Veya Prenses Ciklet bir kahraman mıydı yoksa sadece kendi kurduğu dünyanın tanrısı mıydı? Açıkçası benim bu konudaki fikirlerimi az çok anlamışsınızdır. Peki sizler tüm bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde pek çok kez görmüş olduğumuz önemli karakterlerden biri olan Prenses Ciklet'in gerçek portresi hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Doğanın akışı böyledir. Büyük